Evet arkadaşlar, kanalımdan herkese merhabalar. Daha önce Kumtel Air Fryer tanıtımını yapmıştım kanalımda. Bugün de sizlere çok güzel bir ürün tanıtmak istiyorum. Daha doğrusu güzel derken hani Kumtel'den farklı özellikleri bulunan bir Air Fryer. Evet, şimdi ürünümüzün içerisinden çıkanlarla başlayabiliriz. Ürünümüzün içerisinden öncelikle şöyle bir silindir sepet çıkıyor. Bunun içerisine patatesi, tavuğu veya yapmak istediğiniz ürünü şu şekilde açarak koyuyorsunuz. Böyle açıp içerisine koyduktan sonra bu şekilde kapatıyoruz ve şöyle de bir demiri var. Bunu fırına takmak için veya yine bunu aynı şekilde mesela tavuk döner yapmak için kullanabilirsiniz. Yine tavuğu içerisine geçirip yapmak için de kullanabilirsiniz. Yine bunun da şöyle bir demirleri var, parçaları var. Bunu da şuraya geçiriyoruz ve şu şekilde tavuğa batırdıktan sonra burayı sabitliyoruz. Bu şekilde sabitleniyor. Bundan da yine 2 tane aynı şekilde. Mesela tavuğu ortasına takıp bunları da kenarına sabitledikten sonra şimdi bunun fırına takılışını da göstereyim size. Sepetin içerisine ise sadece şu şekilde taktıktan sonra bunu da fritözün içerisine yerleştirdikten sonra kullanabiliyoruz. Diğer çıkan parçalarımız ise şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane ızgara telimiz var. Bu şekilde yine bir tepsimiz var. Yine damlatmaması için alt tabanına koyduğumuz ve tepsi olarak kullandığımız böyle bir malzeme de daha var. Şöyle bir parça var. Bunu da biz ilk başta anlayamadık ne olduğunu ama daha sonradan resimlere baktığımızda anladık. Bunu ürünümüzün arkasına şu şekilde monte ediyoruz. Biliyorsunuz hava fritözlerinde çok fazla duvara yaklaştırmamak gerekiyor. Alanında bir boşluk olması gerekiyor. Verdiği havayı rahat bir şekilde verebilmesi için. Bunu bu şekilde vidaları ile birlikte takıyoruz. Hani bu sadece güvenlik amaçlı. Bunu koymuşlar. Evet, ürünümüz 12 litre kapasitede. Gerçekten çok bayağı büyük bir ürün. Diğer X-Large modellerin 2 katı büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi dijital ekranı var. Dijital ekranındaki şeylerden biraz bahsedecek olursam eğer, fişe taktıktan sonra açma kapama düğmemize basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada döndürme tuşu var. Şunu döndürmek için kullanıyoruz ve sıcaklığı eşit dağıtmasını istediğimizde mesela 3 tepsiyi aynı anda yapmak istiyoruz. Ben şu an bunlarda yemek yapmayacağım ama sadece patates kızartmasını silindir kafeste denemek istiyorum. Bunları da inşallah ilerleyen günlerdeki videolarımda çekip sizlere ayrı ayrı göstermek istiyorum. Mesela bir ızgarada biber yaparsınız. Altında domates veya patates herhangi bir şey yaptığınızda 3 kat yapmak istediğinizde buradan yine döndürme tuşuna basarak sıcaklığın eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Burada el tuşu var. Buraya da bastığınızda dakikayı durdurmuş oluyorsunuz, zamanı. Yine burada gördüğünüz gibi sebze, balık, et, kek, işte pizza, bunlara basıyorsunuz. Bunlardan ayarlıyorsunuz. Burada dereceyi azaltıp çoğaltmak için artı eksi tuşları var. Yine aynı şekilde dakikayı azaltıp çoğaltmak için tuşlar var. Evet, şimdi fişimizi taktıktan sonra sizlere patates kızartmasıyla hemen başlayıp hem de çalışma tekniğini göstermek istiyorum. Hemen fişimi takıyorum. Uzun da bir kablosu var. Şöyle 1 metreyi geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi tuşlar yandı söndü. Şimdi hemen açma kapama tuşuna basıyorum. Buna bastıktan sonra şuradaki seçenekler kısmından buradan pişireceğim şeyi ayarlayacağım şimdilik. Hemen basıyorum buraya. Buraya bastıktan sonra zaten patates ayarındaymış. Gördüğünüz gibi en yüksek derecesi bu arada 220 derece. Patatesi 220 derecede 25 dakikada pişiriyormuş. Diğer Kumtel'de
180 derece ve 20 dakika gösteriyordu ama tabii ki onda da 25-30 dakika civarını buluyordu. Bakalım bunda nasıl kızartacak? Gerçekten ben de çok merak ediyorum sizler gibi. O yüzden sizi hiç bekletmeden hemen başlayacağım. Şimdi bunu ayarladık. Tekrar başlamak için hani programı başlatmak için de tekrar buraya basmamız gerekiyor. Şimdi hemen patateslerimi hazırlayıp geliyorum. Evet, ben patateslerimi hazırlayana kadar o kadar akıllı ki hemen kendisini kapattı 1-2 dakika bekledikten sonra. Ha, bu da güzel bir özelliğiymiş. Şimdi patateslerimi hemen yerleştirip takacağım fırınımın içerisine. Ben fırın diyorum. Fritöz deyin, air fryer deyin, ne derseniz deyin artık. Zaten air fryer söylemek gerçekten bana çok zor geliyor yani. Fırın demek daha kolay bence. Şimdi patateslerimi içerisine yerleştiriyorum hemen. Bu arada patatesimin içerisine bir yemek patateslerimi güzelce yıkadım ve kuruladım. İçerisine 1 yemek kaşığı yağ ve birazcık da tuz ekledim. Ben yağsız pişirebilirsiniz deniliyor bu makinelerde ama ben bilmiyorum, yağsız bana lezzetsiz gibi geleceği için daha doğrusu hiç denemedim yağsız yapmayı. Eğer siz denediyseniz tadı nasıl oluyor? Hani güzel kızartıyor mu? Onu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Kapattıktan sonra hemen takıyoruz. Şimdi size içini de bir göstermek istiyorum hemen. Bakın, iç kısmı bu şekilde. Yukarıda rezidansı açık bir şekilde duruyor. Bu iyi bir şey değil ama temizlemesinin zor olacağı anlamına geliyor. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi bir hani geçirmeli delik gibi bir şey var burada. Deliğe bunu bu tarafını içine ilk olarak takıyorsunuz. Önce bu taraftan başlıyorsunuz sepeti yerleştirirken. Burası da üstten takılıyor. Yani burayı direkt taktıktan sonra diğeri sepetin hemen öbür kısmını direkt üstten geçiriyorsunuz. O şekilde yapılıyor. Hemen takıyorum. Gördüğünüz gibi hem evet, zorlu çabalarım sonunda takmış bulunuyorum. Biraz zorlandım. Zamanla alışırım diye düşünüyorum. Önce şurayı takıyoruz böyle direkt. Sonra bu tarafı üstten geçiriyoruz. Ona dikkat edelim. Bunu almak için de fırından nasıl alacağız diye soruyorsanız tabii ki onun aparatı da bulunuyor. Şöyle bir demiri var. Bunu böyle yukarıya kaldırıp çıkarıyoruz. Hadi pişirmeye başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tekrar açıyoruz düğmelerimizi. Seçenek tuşu, patatesimiz açık. Sonra tekrar başladıktan sonra dönmeye başlamadı. Bakın, dönme tuşuna basmadığınız sürece sadece bu şekilde pişiriyor. Şimdi ne yapıyorum? Dönme tuşuna da basıyorum. Ve gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Bence bu manzara çok güzel, izlemesi bile. Dışarıdan da bu arada piştiğini görebiliyorsunuz. Bakalım 25 dakikada patatesler nasıl pişmiş olacak? Hep birlikte göreceğiz inşallah. 25 dakika sonra görüşürüz. Evet, bitti patatesimiz. Gördüğünüz gibi şimdi kendisini kapattı makine. 1 dakika bekledi. Evet, patateslerimiz gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Birazdan alacağım. Patateslerimiz birazcık soğuduktan sonra tadına bakabiliriz. Evet, patateslerimiz hazır. Gördüğünüz gibi tabii içerisinde pişmeyenler var ama yani yumuşak olmuş ama böyle tam kızarmayanlar da var ama iyi diyebiliriz yani.